Bir Hukuki Hakların programından merhaba. Bugünlerde gündem konusu olan ve daha önce yayınladığım işçiye ücretsiz izin ve devlet desteği konulu videomun devamı niteliğinde bu düzenleme ile ilgili torba yasa tasarısının bir kısmını ele alacağım. Tüm çalışanları ilgilendiren bu düzenleme hakkında kısa bilgiler vereceğim. Öncelikle meclise gönderilen kanun teklifi yasalaştığı takdirde işverenlere 3 ay süreyle ücretsiz izin hakkı tanınacak. Ücretsiz izne ayrılanlara devlet aylık 1177 Türk Lirası destek verecek. İşveren çalışanını işten çıkaramayacak. Çalışan da işten ayrılamayacak. Ücretsiz izinli olanların sağlık primleri işsizlik fonundan karşılanacak. Kısa çalışma ödemeleri işverenin beyanı ile ödenmeye başlayacak. Covid-19 önlemleri çerçevesinde hazırlanarak meclise gönderilen kanun teklifi hem çalışanlar hem de işverenler açısından önemli düzenlemeler içeriyor. Teklif yasalaştığı takdirde 3 ay boyunca ücretsiz izin yasal hale gelecek. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara işsizlik sigortası fonundan ödeme yapılacak. Fakat çalışan tek taraflı iş sözleşmesini iptal ederse kıdem tazminatını alamayacak. Ücretsiz izne ayrılanlar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden de faydalanabilecek. Bu teklif son günlerde neden gündeme getirildi biliyorsunuz. Bildiğiniz üzere salgın nedeniyle işverenler işçilerini hızla ücretsiz izne ayırma yoluna gittiler. Bir kısım çalışanlar kısa çalışma ödeneğinin son 60 gün sigortalı çalışmak ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartını yerine getiremediği için ücretsiz izne ayrılmak durumunda bırakıldılar. Kimi çalışanlar ise işverenin desteği ile ücretsiz izne çıkarıldı. Öncelikle ücretsiz izin İş Kanunu'nda mevcut değildir. İş Kanunu'nda ücretli iznin tanımı yapılmıştır. Bu tanımı da bir önceki bu konuyla ilgili videomda ayrıntılarıyla anlatmıştım size. Kanun teklifi ile ücretsiz izin yasal hale getiriliyor. Kanun teklifinin yasalaşıp da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süre içinde işverenler çalışanlarına tamamen ya da kısmen ücretsiz izin verebilecek. Yani yasa çıktığı gibi işveren çalışanını ister 1 aylık süreyle isterse de 3 aylık süreyle ücretsiz izne ayırabilecek. İşveren ücretsiz izin uygulamasına gideceğini çalışana bildirmek ya da çalışandan onay almak zorunda değil. Tabii bu düzenleme kanaatimce işçiler aleyhine bir düzenlemedir. İşçi işinden ayrılmayarak sadece 1177 Türk Lirası alarak 3 ay bu parayla geçinmek zorunda kalacaktır. Oysa ki işçi işten ayrılınca bu belirlenen 1177 Türk Lirası'ndan daha fazla olan işsizlik maaşı alabilecekti. Teklife göre işverenler bu düzenlemeye dayanarak çalışanlarını hemen ücretsiz izne çıkartamayacak. Önce kısa çalışma ödeneğine başvurması ön koşul olarak düzenlenmiştir. Eğer kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamıyorsa o zaman ücretsiz izin uygulamasına gidilecek. Peki şimdiye kadar ücretsiz izne çıkarılanların hukuki durumu nasıl değerlendirilecek? 15 Mart tarihinden itibaren izne çıkarılanlar ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar işsizlik sigortası fonundan aylık 1177 lira ücret desteği alacaklar. Aylık 1177 lira ödenekten iş kanununa tabi olmayıp
Deniz İş Kanunu'na ve Basın Kanunu'na göre çalışanlar ile iş yerinin el değiştirmesi, kapanması, kapatılması gibi nedenlerle işten çıkarılanlar ve hizmet anlaşması belirli süre olup da bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz kalanlar da yararlanabilecek. 15 Mart tarihi bu kişiler için de geçerlidir. Peki destekten yararlanmanın şartları nelerdir? Birinci şart, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlar ödenek alabilecek. İkinci şart ise herhangi sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı alanlar yararlanamayacak. Kanun tasarısına göre bu kurallara uymayanlara cezai yaptırım da uygulanabilecek. Ayrıca 3 ay süreyle işçi işten ayrılamayacak. Mevcut uygulamaya göre İş Kanunu'nda ücretsiz izin uygulaması bulunmadığından işveren ücretsiz izin verdiğinde çalışanın da iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırıp kıdem tazminatı dahil tüm haklarını talep hakkı bulunuyordu. Meclise gönderilen kanun teklifi yasalaşırsa 3 ay boyunca çalışan iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıramayacak. Yani işçi işten ayrılamayacak. Aynı şekilde işverenler de iş kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle çalışanları yasa çıktıktan sonra 3 ay süreyle iş kanununda belirtilen ahlak ve iyi niyet prensipleri hariç olmak üzere işten çıkaramayacak. 3 aylık süre Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 aya çıkarılabilecek. Yasa tasarısına göre işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da devletin verdiği 1177 liralık ücret desteğinden yararlananlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. Sigorta primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak ve de devletin sağlık hizmetlerinden de faydalanılabilecek. Salgın nedeniyle kısa çalışma ödeneğine başvuran işverenlere de ödeme yapılacak. Kanun teklifi yasalaşırsa kısa çalışma ödeneğine başvuran işletmelerin uygunluk tespitinin tamamlanmasına bakılmadan işverenlerin beyanlarına göre kısa çalışma ödemeleri gerçekleştirilecek. Tespit sonucu işveren ödenekten yararlanamayacaksa yapılan ödeme yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek. Bir hukuki hakların programını burada bitiriyorum. Konu ile ilgili sorularınızı yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Hoşça kalın.